Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugün sizlere bu parmağımda gördüğünüz peyote dikiş tekniğiyle yapılan kare motifin çift katlı kare motifin yapımını göstereceğim. Bu kare motifte peyote dikiş tekniği uygulanmıştır. Geometrik bir desendir. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu boncukların büyüklüğü 11'e 0. Miyuki Delica'nın boncukları. Her zaman söylüyorum, biraz daha silindir ve boru kesimli. Tabii ki dikişte boncuk ipi gerekli. İsterseniz Nylbond'un ipini kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz daha kaliteli olarak Wildfair'in yani Bedola markasının Wildfair ipini kullanabilirsiniz. Veya Miyuki markasının yine ipini kullanabilirsiniz. Bu sizin arzunuza kalmış. Boncuk iğnesi gerekli ve makas gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Yaklaşık 1,5 veya 2 metre kadar ip kestikten sonra iğnemize takıyoruz ve bir tane bakır renkli delika boncuk ve 7 tane de turkuaz renkli boncuk takıyoruz ve bu işlemi 4 defa tekrarlıyoruz. Bunu ekranda yazacağım. Bu şekilde yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 4 defa bu işlemi tekrarladım. Ve toplamda 32 tane boncuk takmış oldum. Ve şimdi düğüm atacağız. Eğer ipiniz kalınsa 2 tane ya da ipiniz ince ise 3 tane düğüm atmanızı öneririm. Bu şekilde ve sıkmadan atacağız. Şöyle size göstereyim. Şöyle. Şöyle bir pay olsun yani bolluk olarak. Ve elinizle bu şekilde tutun. Düğüm tam boncukların iki boncuğun yani arasında olacak bu şekilde. Ve çok sıkmayacaksınız ipi. Şöyle yavaş yapıyorum daha iyi görebilmeniz için. Bu şekilde. Şöyle elinizle de indirin aşağıya boncukları, çünkü dediğim gibi çok sıkı olmayacak bu işlem. Yani ipi germeyeceksiniz. Eğer ipi gererseniz kare oluşması biraz daha zor olacak. Patlama olabilir boncukların yani ipte sonra. Tekrar işiniz mahvolmasın. Bu şekilde. Ve düğüm attıktan sonra ben ipi hemen kesmiyorum. Sonra işin sonunda kesebilirim ya da ortasında. Genelde işin sonunda kesiyorum ve bir tane boncuk ilerliyoruz. Turkuaz boncuktan. Bu şekilde. Bir tane turkuaz boncuktan ilerledik. Burada şimdi peyote dikiş tekniğini uygulayacağız. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer peyote dikiş tekniğini bilmiyorsanız bunu yapmanız biraz daha zor olacak. O yüzden size tavsiyem, kanalımda videoları mevcut. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak veya yine sağ üst köşede o da bulunuyor. Teknikler bölümünden peyote dikiş tekniği nasıl yapılır bunu öğrenmeniz gerekiyor. Veya bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir tane turkuaz renkli
iğneme boncuk taktım. Burada dediğim gibi peyote işlemi yapacağız. Bir tane boncuk atlayıp diğerine gireceğiz. Şu an ipim burada ve burada boncuğu atlıyoruz. Bir sonraki boncuğa giriyoruz. Bu şekilde ben çevireyim en iyisi. Böyle. Ve tekrar iğneme bir tane turkuaz renkli boncuk takıyorum. Bir tane boncuk atlıyorum ve diğerine giriyorum. Ve bir tane daha turkuaz rengi alıyorum. Burada boncuğu atlıyoruz ve diğerine giriyoruz. Şimdi bu orta kısmını yaptık ve köşeye geldik. Ve 2 tane bakır renkli boncuk takıyorum iğneme. Yine peyote işlemi yapacağız. Bakır rengine atlıyorum ve turkuazdan giriyorum. Ve aynı zamanda çoğaltmış oluyoruz. Turkuaz renkli boncuktayız ve bir tane iğneme turkuaz rengi boncuk taktım. Burada turkuaza atlıyorum. Önümüzdeki diğerinden giriyorum. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk alıyorum iğneme. Burada bir tane turkuaz rengi boncuk atlıyoruz ve diğerine giriyoruz. Tekrar iğneme bir tane turkuaz rengi boncuk takıyorum. Burada bir tane atlıyoruz turkuaz rengini ve en sonuncu turkuaz rengi boncuktan girdim. Bu kısım da bitti. Yani 1 ve 2. Tekrar diğer köşeye geldik. Şimdi 2 tane bakır rengi boncuk alıyoruz. Ve köşede hem arttırıyoruz, yine peyote işlemi yapıyoruz. Bakırı atladım ve turkuazdan geçtim. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Buralarda da peyote işlemi yapacağız. Yine bu en son kısma gelirken yine size göstereceğim. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Gördüğünüz gibi yine son kısma geldim. Burada yine köşedeyiz yani. Ve artıracağım. 2 tane bakır renkli boncuk takıyorum. Buradan turkuazın içinden geçiyorum. Ve bir üst sıraya çıkmak için, yani yeni sıraya başlamak için 2 tane turkuazdan giriyorum. Ve bu sıra bitmiş oldu ve yeni sıraya başlamış olduk. Burada da aynı işlemleri yapacağız. Şöyle köşeleri düzeltelim. Ve bir tane turkuaz renkli boncuk alıyorum iğneme. Hemen boşlukta olduğu için işlemimiz bu sefer daha kolay olacak. Ve turkuazla doldurduk. Tekrar bir tane iğnemize turkuaz renkli boncuk takıyoruz. Ve buradan hemen geçiyorum.
1 ve 2 piyoti işlemi yaptık. Tekrar burada önümüzde turkuaz var. Onu atlıyoruz ve buradan iki boncuğun arasına giriyoruz. Yani köşe kısmına bakırın. Burada gördüğünüz gibi 1 ve 2, 3. 3 tane boncuk ekledik. Yani 3 defa piyoti işlemi yaptık. Burada bakırın içindeyiz. Burada piyoti yapmayacağız. Bu sefer herringbone tekniği yapacağız. Ve 2 tane bakır renkli boncuk takıyorum iğneme ve herringbone tekniği yapıyoruz. Şöyle elimize de düzeltiyoruz. Veya iğne ile düzeltiyoruz. Fark etmiyor. Ve burada herringbone tekniğini yaptıktan sonra bir tane turkuaz renkli boncuk takıyorum iğneme. Şu an buradayız. Yani turkuaz renkli boncuğun içindeyiz. Aşağıdaki bakır renkli boncuğun içindeyiz yani. Burada tekrar piyoti işlemi yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 defa burada piyoti işlemi yaptık. Ve tekrar köşeye geldik. Bakırın içinden geçtim. Şimdi 2 tane bakır boncuk takacağım iğneme. 1 ve 2. 2 tane bakır renkli boncuk taktım. Burada şimdi birincideyiz ve ikinci boncuğa giriyorum. Ve herringbone tekniği yapıyoruz. Böyle düzeltelim. Şimdi yeni bölüme başlıyoruz ve burada da piyoti işlemi yapıyoruz. 1 2 Elinize nasıl rahat gelirse işinizi öyle tutmanız daha iyi. Ben size gösterirken bu şekilde tutuyorum çünkü daha rahat görmeniz için kamerada. Aslında işi böyle tutup da yapabilirsiniz. Böyle de yapıyorum çünkü. Şimdi size böyle göstermek için bu şekilde tutuyorum. Ve sonuncu yani dördüncü turkuaz rengini aldık. Ve bakırın içinden bir tanesinden geçiyorum. Köşeye tam geldik. Burada herringbone tekniği yapıyoruz yine. 2 tane boncuk alıyoruz. Boncukları düzeltelim. Bu şekilde oldu ve yeni bölüme başlayacağız. Burayı yapalım. Ve yeni bir sıraya başlamak için de onu da size göstereceğim. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Şimdi burada ben ipi kesmedim. İsterseniz kesebilirsiniz. Size işaret olması için ipi kesmedim. Sizler de isterseniz öyle yapabilirsiniz öğrenene kadar. Tabi bilenleriniz için bunu söylemiyorum. Ve köşedeyim. Tekrar burada herringbone tekniği yapacağız. 2 tane bakır renkli boncuk aldım. Buradayız. Hemen yanından geçiyorum. Elimizde düzeltelim. Ve buradayız bakırın içinde. Önümüzde bir tane turkuaz rengi boncuk var ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım.
buradan birinciden geçiyorum ve ikinciden de geçiyorum ve yeni sıraya geçmiş oluyoruz. Yani sıramızı bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Ve burada köşelerde de eğrilikler olursa onu da düzeltelim. Bu şekilde köşelerden saydığımızda, yani alttaki boncuğu saymıyoruz. Yani buradaki 1 ve 2 defa herringbone tekniği yaparak sırayı tamamladık. Kare sırası büyüdükçe, yani arttıkça bu şekilde turkuaz rengi boncuk, yani son çıktığımız ip, farkındaysanız boncuk böyle kayıyor aslında yukarıdan. Büyüdükçe, genişledikçe kayıyor. Buradaydık ilk başta, şimdi buradayız. Yani bu sizi karıştırmasın işinizi, yaptığınız işi. Tekrar turkuaz rengi boncuk alıyoruz. Sadece en son sırada, yani 4 sefer yaptıktan sonra 2 tane boncukla yukarı çıkıyoruz. Yani yeni sıraya başlamış oluyoruz. Buna dikkat edin. Tekrar bir tane turkuaz renkli boncuk aldım. Bu şekilde 1 ve 2. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Burada bakırın içinden de giriyorum. Bakırın içinden geçiyorum. 3 oldu. Ve köşeye geldik. Burada köşede ne yapıyorduk? Herringbone tekniği yapıyorduk. Ve 2 tane bakır renkli boncuk alıyoruz iğnemize. Burada herringbone tekniği yapıyorum. Bakırdan geçtim. Boncukları düzeltelim. Tekrar burada peyote işlemine başlıyoruz ve bir tane turkuaz rengi boncuk iğnemi takıyorum. Burada hemen boşluğu dolduruyorum. Bir tane. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Burada köşeleri burada dolduruyoruz boşluğu. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk takıyorum iğneme. 3 oldu. 4. turkuaz renkli boncuk. Sıra sayısı arttıkça boncukların sayısı da artıyor. Tekrar bir tane turkuaz renkli boncuk taktım ve ilk bakırdan geçtim. Şimdi sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane turkuaz renkli boncuk taktık. Yani peyote işlemi yaptık. Şimdi köşeye geldik. Burada herringbone tekniği yapacağız yine. Ve iğnemize 2 tane bakır renkli boncuk takıyorum. Ve burada sadece diğer bakırdan geçiyorum ve herringbone tekniği yapmış oluyoruz ve boncukları bu şekilde düzeltelim. Tekrar aynı burada yaptığımız gibi burada da aynı işlemi yapacağız ve buraya kadar. Burada ilk başta 1, 2, 3 yapmıştık. Bunu 5'e tamamlayacağız burada. Yine bu son kısmı size göstereceğim. Ben yapıyorum. Sizler de yapın. Burada gördüğünüz gibi yine son tarafa geldim. Önceden 3 tane takmıştı boncuk. Ve şimdi bir tane daha taktım. 4 oldu. Ve şimdi bir tane daha aldım iğneme. 5 oldu. Ve burada diğer sıraya geçmek için 2 tane boncuktan aynı anda geçeceğiz. Yine peyote işlemi yapıyoruz. Ama bu işlemi hep yapmanız lazım. Bir üst sıraya geçebilmek için
Bu şekilde. İşlem bu şekilde ilerliyor. Bu kareyi istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Ben size mantığını anlattım. Bundan istediğiniz gibi bileklik yapabilirsiniz. Kolyede, küpede kullanabilirsiniz. Bir dahaki bölüme de bu parmağımda gördüğünüz çift katlı olanını göstereceğim sizlere nasıl yapıldığını. Ve şimdilik bu kadar yapalım. Dediğim gibi eğer daha büyük yapmak isterseniz bunu, bu sırayı çoğaltacaksınız. Yani 1, 2, 3'lü bu. 4'lü, 5'li bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu kareden aslında birçok şey yapılabilir. Bunu zamanla size anlatacağım. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda bu çift katlı olanını göstereceğim sizlere nasıl yapıldığını. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde de bu parmağımda gördüğünüz çift katlı POT karenin yapımını size göstereceğim. İsterseniz bileklikte, küpede yapabilirsiniz veya kolye veya set olarak yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.